Gerçekten çok güzelmiş. Bitkiyi her yerine sürdü vallahi. Az önce de tütsü kokluyordu. Yani şunun rahatlığına bakın. Bunun rahatsızlığına bakın. Şöyle içini bir yakından göstereyim. El işaretleriyle anlaşmaya çalışacağız artık. Meksiko'nun başkenti Meksiko City'den hepinize selamlar. Yaklaşık 6-7 saat önce Meksiko City'ye indim. Japonya'dan geldim, uzun bir yolculuktu. Birkaç saat uyuduktan sonra kendimi dışarıya attım. Her yer yeni açılıyor. Biraz koştur koştur bir gün olacak çünkü akşam 5'te hemen hemen her yer kapanıyor. Sokağa çıkmak yasak değil ama açık hiçbir şey olmayacak akşam 5'ten sonra. Burada yaklaşık 24 saatlik bir yatım var. Bugün neler yiyeceğim? Taco ile başlıyorum. Bir sürü çeşit taco var aslında. 2 tanesi gözüme çarptı. Bunlardan en ünlüsü Taco al Pastor. Bildiğimiz dürüm. Yıllar önce Lübnan'dan göçen insanlar tarafından bulunmuş. Genellikle domuz kullanarak yapıyorlar. Deneyeceğim diğer taconun adı Tacos de Canasta. Sepette taco demek aslında. Canasta sepet demek. Diğerlerinden farklı olarak bütün malzemelerle birlikte pişiriliyor. Sepetin içinde kapatılıyor. Kendi buharında pişmeye devam ediyor. Buharda taco da diyorlar aslında. İnternetten bu iki tacoyu yiyebileceğim en güzel yerleri araştırdım. Şu an oraya yürüyorum. Yaklaşık bir 30 dakika yürüme mesafesinde. Orada birkaç önemli yeri gezeceğim. Bunları gezdikten sonra 1 numaralı görmeniz gereken yere gideceğim. Antropoloji Müzesi'ne gideceğim. Meksika eskiden Azteklerin diyarıydı. Antropoloji Müzesi'nde Azteklerden kalma tarihi kalıntılar var. Mesela bunlardan birincisi insan kurban ettikleri taşlar var. Onu görmek istiyorum. Direkt aklıma Apocalypto filmi geliyor. Bilmiyorum filmi izlediniz mi? Ama tabii ki önce karnımızı doyuralım. Hadi gidelim. Şimdi Meksiko City'nin tarihi şehir merkezine geldim. Şöyle bir dükkana geldim. El Puequito diye. Bir sürü var bu dükkandan aslında. Ben şehir merkezindekine gelmeyi tercih ettim. Şöyle bir menü göstereyim size. İşte menüler İngilizce yok. Size İspanyolca Google Translate'i kullanıyorum çevirirken. Direkt takolardan bahsedeceğim. Pastor'dan söyledim. 20 pezoymuş. Bir tane de peynirli pastor söyledim. O da 31 pezoymuş. Yani şu 20 yaklaşık 8 liraya geliyor. 31 de yaklaşık olarak 12 liraya falan geliyor. Yanında şöyle soslar getirdiler. Bunların hepsinin tadına bakmayacağım tabi. Şöyle bir dükkanı göstereyim. Böyle küçük tatlı bir dükkan. Hatta şu da benim yemeğim hazır olmuş geliyor. Bu domuz eti, şu pirinç, gördüğüm kadarıyla böyle küçük tatlı bir dükkan. Siparişlerim geldi. Yaklaşık 2 dakika sürdü hazır olması. Bu peynirli olduğu için bunu kapatmamışlar. Bu bildiğimiz dürüme benziyor. Farkı yok dürümden gördüğünüz gibi. İçinde avokado var. Ben diğer sosları hiç karıştırmayacağım. Direkt olduğu gibi yiyeceğim. O şekilde tadına bakacağım. Gerçekten çok güzelmiş. Bunlardan birkaç tane daha yerim ama akşama yerim kalırsa ben bir daha buraya gelirim. Şöyle bir içini göstereyim yakından. Şu şekilde. Peynirli olan daha da iştah açıcı duruyor. O zaman bana afiyet olsun. Diğer takocuda görüşürüz. Diğer takoyu yemeye giderken birkaç önemli bilgi vereyim. Buraya geldiğinizde yapmanız gerekenlerden ilki kesinlikle Google Translate'e İspanyolca indirin. Hemen hemen hiç kimse İngilizce konuşmuyor. Birileriyle sözlük olmadan anlaşabilmeniz gerçekten çok zor Meksika'dan. İkincisi, para bozduracağınız zaman dolar veya euro. İlk gördüğünüz yerde kuru direkt kabul etmeyin. Kurlar inanılmaz değişkenlik gösteriyor. 50 dolardan yaklaşık 15 dolarlık bir kesinti yapıyorlardı. Daha sonra 50 dolardan sadece 5 dolar kaybedeceğim bir yer buldum. Orada çevirdim paramı. Üçüncüsü, yolda yürürken cüzdanınıza çok dikkat edin. Çok fazla yan kesici var. Onun dışında şu ana kadar gayet güzel bir şey. Meksiko City'nin şimdi tam merkezine geldim. Arkamdaki büyük bayraktan görüyorsunuz zaten. Şöyle bir göstereyim etrafı. Şu gördüğünüz katedral Latin Amerika'nın en büyük ve en eski katedrali. Şu an hafta içi sabah saatleri, o yüzden çok kalabalık değil etraf. Benden başka da turist yok gibi duruyor zaten. Şimdi katedralin yanına kadar geldim. İçeriye aslında girebiliyorsunuz. Şu anda çok vaktim yok. Şöyle bir göstereceğim sadece. Şu şekilde. Şu çalgılardan da her yerde görüyorum burada. İlginç bir ses çıkartıyor. Farklı. Daha önce başka bir ülkede görmedim. Adını bilmiyorum. Francisco Madero sokağına geldi. Meksiko City'nin merkezi sokaklarından bir tanesi. Alışveriş sokağı daha çok. Şöyle görüyorsunuz, inanılmaz kalabalık. Araba girmiyor bu yola. Tacos de Canasta'yı yemeye geldim buraya. Orası da burası. Önünde sıra var. Şöyle bir dükkanı göstereyim. İçeriye doğru uzanıyor sıra gördüğünüz gibi. Hadi sıraya gireyim artık. Siparişi nasıl vereceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ne alacağımı tam olarak bilmiyorum. İngilizce bilmiyorlar. El işaretleriyle anlaşmaya çalışacağız artık. Tacos de Canasta. Most popular. 7. Okay. Yeah, let me have 5. Yeah, 5. Ben bir paket istediğimi sandım. Bir tane küçük almışım. Şimdi bana 5 tane veriyorlar. Gracias. Bunlardan bir tane almışım sadece. Para almadılar benden önce. 5 tane isteyince para almaya karar verdiler. İçeriği göstereyim bu arada. Herkes bu şekilde oturmuş. Yemeğini yok. Şimdi oturacak bir yer bulayım kendime dedim ve şurada bir yer buldum. 2 parça takoya sarılmış. Bunu kapatıp buharında pişmesini sağlıyorlarmış. İçine attığı baharatlarla birlikte buharda pişerek o baharatlar tamamen içine işliyormuş.
çok beğendiğimi söyleyemem. Orada yanında şöyle bir şey varmış şu an fark ettim. Birleştikleri zaman çok daha güzel bir tat oldu. Demek ki bu şekilde yeniyormuş. Şimdi şurayı son bir kez çekeyim. Şu şekilde veriyorlar. Bakın. Zaten anladığım kadarıyla tek bir çeşit var orada. İçeride ilginç bir olay oldu. Ne istediğimi sordu. Söyledim. Para almadı benden. Bir tane isteyince. Ben bir tane dediğim zaman bir kutu gelecek sandım. Ama öyle olmadı. Öyle olunca daha fazla istedim tabii. 5 tane istiyorum o zaman dedim. O zaman fiyat değişti dedi. Para aldı. Tanesi 2,5 liraya falan geliyor Türk lirasıyla. Sosu attıktan sonra tadı gerçekten çok güzel oldu. Ama ilk yediğim taco kadar güzel değildi tabii. Şimdi şehrin merkezindeki Templo Mayor bölgesine geldim. Burada Aztek kalıntıları var. Bilet alıp içeriye girebiliyorsunuz ama ben şimdi bilet alıp içeriye girmeyeceğim. Şöyle muazzam bir manzara var. Bir tarafta kalıntılar, diğer tarafta Latin Amerika'nın en büyük katedrali. Evet, yürürken şöyle bir şey gördüm. Burada ilginç bir ritüel dönüyor şu anda. Bitkiyi her yerine sürdü vallahi. Az önce de tütsü kokluyordu. Yol üstünde Starbucks'a uğradım diye. Sattan istifade şöyle paralarını göstereyim Meksikalıların. Burada peso geçiyor. 100 peso yaklaşık 40 liraya falan denk geliyor bizim paramıza. Yani yarısından biraz daha az. 200 pesoları var. Şöyle şu 50 pesoları. Üzerinde kendilerince önemli insanlar var anladığım kadarıyla. Adını da şöyle yazmışlar, Ege. Ne aldım? Çilekli açay aldım. Bu da yaz özel hazırlanmış. Açay meyvesini bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama Amazonlara özel bir meyve. Çoğu ülkede bulamıyorsunuz. Böyle shake'lerin içine karıştırılabiliyor. Direkt kendisi olarak da yenilebiliyor. Bayağı şekerli bir meyve ama tadı inanılmaz güzel. Bir tane sokak satıcısının önünde durdum şimdi. Kaktüs satıyorlar. Kaktüs yiyorlar. Daha önce duymuştum kaktüs yediklerini. Eğer vakit bulursam onun da tadına bakacağım. Şimdi Antropoloji Müzesi'nin olduğu Chapultepec Parkı'nın girişine geldim. Girişte şöyle bir şey karşılıyor bizi. Bu anıt Meksikalıların İspanyol egemenliğinden kurtulmasını sembollüyor. Parka buradan giriyoruz. Park Meksika City'deki en büyük park. İçinde bir sürü müze var. Hayvanat bahçesi var. Bu meyvecilerden görüp duruyorum. Az önce koştur zaten sıcak bas. Kendime şöyle bir meyve alabilirim. Meyveciden şöyle bir şey aldım kendime. 25 peso tuttu. 10 liraya denk geliyor. Salatalık var, mango var, papaya var, karpuz var. Parkın girişinde bizi şu kale karşılıyor. O kaleyi daha sonra ziyaret edeceğim. Onunla ilgili güzel bir hikaye var, onu anlatacağım size. Evet, parkın içinde yürüyorum şimdi. Dükkanlar var parkın içinde. Yiyecek satanlar var, tişört satanlar var. Bu tarz ilginç terlik satanlar var. Şu şekilde takı satanlar var. Şurada gözlükler var. Tanesi 4 liraya, 10 liraya. Bunlar iyiymiş ya, bu neymiş böyle? Şunlar ucuzsa alayım. Evet, vaktiniz olursa eğer parkın tam ortasında bayağı büyük bir göl var. Burada sandala biniyorlar diyor, bileti buradan alıyorsunuz. 2 kişilik sandallar için 20 lira, gayet uygun. Meksika'nın en büyük ve en çok ziyaret edilen müzesine geldim, Antropoloji Müzesi'ne. Önünde büyük bir Meksika bayrağı dalgalanıyor. Şimdi müzenin içine girdim. İşte şöyle bir şey karşılıyor bizi. Giriş 30 TL tuttu. Su falan filan almayın yanınıza diyorlar ama benim çantamda suyum da var, her şey de var. Kontrol ettiler ama hiçbir şey demediler. Evet, şimdi kalıntıların olduğu bir tane odayı komple alıp buraya getirmişler. Onu buldum. Kişi üzerinde takılarıyla birlikte gömülmüş. 2 kişi yan yana odayı komple alıp buraya getirmişler. Şu anda Mayaların tapınaklarına geldim. Şu şekilde efsane duruyorlar. Gerçekten büyüleyici bir manzara. Yalnız merdivenler o kadar küçük ki. Arkadaş, o kadar tapınak yapıyorsunuz, bari merdivenlerinizi biraz büyük yapın da düşüp bir yerimizi falan kırmayalım. Vazonun içine bebek ölüsü gömülmüş. Bunu bu şekilde bulmuşlar. Yani şunun rahatlığına bakın. Bir de bunun rahatsızlığına bakın. Evet, geldik takvime. Kuzey, güney, doğu ve batıyı simgeliyor. İnsan kalpleri var. İnsan kurban etmeyi simgeliyor. Bunların her biri bir günü simgeliyor. 20 tane gün var. O kadar kurbanı nasıl kestiklerini buldum. Burada kurban kesiliyor. Kanı bu şekilde akıyor. Evet. Bayağı uğraşmışlar yapmak için böyle bir şey. Şimdi Çocuk Kahramanlar Anıtı'nın önüne geldim. Buranın bir hikayesi var. Buranın arkasında başkanlık sarayı var. 1847 yılında Amerika ile Meksika savaşa giriyor. O zamanlar o bina askeri okul olarak kullanılıyor. Çok fazla Amerikan kuvveti var ama Meksikalılar çok iyi dövüşüyor. Binada çok az sayıda asker ve 200 kadar askeri öğrenci var. Yaşları 10'dan başlıyor. 19'a kadar yaşları var. Amerikalılar bir sürü asker kaybediyor. Hatta Amerikan deniz piyadelerinin üniformalarında kırmızı bir işaret vardır. O işaret burada kaybettikleri askerleri onurlandırmak
savaşmak için konulmuştur. Meksikalıların çoğu esir alınıyor veya öldürülüyor. Sona kalan 6 askeri öğrenci rivayete göre esir alınmayı da reddedip binanın çatısındaki Meksika bayraklarını vücutlarına sarıyorlar. Düşmanın eline geçmemesi için kendilerini binanın duvarlarından hendeye atıyorlar ve intihar ediyorlar. En küçüğünün yaşı 13, en büyüğünün yaşı 19. Onları onurlandırmak için buraya anıtlarını dikmişler. Buraya geç kalmışım, kapatmışlar. Saat 5'te kapatıyorlarmış. Ama buradan gözüküyor bir kısmı. Bayrağın olduğu yer şu tarafta. Evet, 6 tane Meksikalı askeri öğrencinin atladığı yer burası işte. Buraya giremedik. İleriki geldiğimde de burayı ziyaret ederim. Enchiladas yemeye geldim şimdi. Şöyle La Casa de Tono'ya geldim. Bayağı kalabalık. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum ama keşke dışarıda oturma yerleri olsaydı çok daha güzel olurdu. İki şey söyledim. Birincisi enchiladas. Yaklaşık olarak 25 TL'ye falan gelir. Quesadilla söyledim. Bu da yaklaşık olarak 15 liraya falan gelecek. Quesadilla da buğday ve mısır karışımı ile yapılıyor. Hem et hem peynir olacak içinde. Enchiladas'ın lavaşı ise sadece mısır unundan yapılıyor. Burası enchiladas. Burası quesadilla. Evet, içi et ve peynir var. Bunu çok beğendim. Şöyle içini bir yakından göstereyim. Evet, enchiladas 10 üzerinden 5 civarı tadı. Bir daha yer miyim? Muhtemelen bir daha Meksika'ya geldiğimde yemem. Quesadilla gerçekten güzelmiş. Bundan bir daha yer miyim? Yerim. Kendime lychee meyvesi aldım. 5 liraya falan aldım şunun hepsini. Burada Barlar Sokağı gibi bir yere girmişim. Şu an onu fark ettim. Meydana geri geldim şimdi. Hala kalabalık, bayağı insan var etrafta. Şöyle bir göstereyim. Evet, katedral orada. Rüzgar çıktı. Meksika bayrağı dalgalanıyor, görüyorsunuz. Evet, günü burada noktalayacağım artık. Çekirge ve kaktüs yiyemedim. Ama en azından sokakta karşımıza çıktı, gösterebildim neye benzediklerini. Meksika mutfağı benim için 10 üzerinden 5, 10 üzerinden 6 en fazla oluyor. Ama buraya geldiğiniz zaman tabii ki denemeye değer şeyler. Şu ana kadar 9,5 saattir aralıksız yürüyorum. Bir 15 dakika otele uğradım sadece. 42.000 adım atmışım. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her yer kapanıyor. Sokağa çıkmaya yasağı olmuş. Metropolitan Katedrali olarak geçiyor. Palitos encima no puedo utilizar. What? Palos encima.